Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yepyeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizim Bodrum maceramız devam ediyor arkadaşlar. Bodrum'daki terk edilmiş yerleri, tarihi yerleri, gizemli yerleri, eski noktaları bir bir gezip sizlere göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kendimiz gezerek keşifler yapıyoruz. Geziyoruz, öğreniyoruz açıkçası. Şimdi bugün de neredeyiz arkadaşlar? Bodrum'da Sandima köyündeyiz. Sandima köyünde eski bir köy okulu olduğunu öğrendik arkadaşlar. O noktaya geldik. Şöyle küçük bir keşif yaptım. Muazzam görüntüler var. Şimdi birazdan size izleteceğim. Gerçekten de o günlerden kalmış nur topu gibi bir köy okulu göstereceğim size. Şöyle dış cephesi zaten arkamda görmüş olduğunuz gibi konumlanmış durumda. Çok fazla uzatmadan ufak ufak şöyle isterseniz geçelim. Tabii geçmeden önce her zaman ne diyoruz? Abone oluyoruz, bir like atıyoruz, yorum yapıyoruz. Hemen beklemeden. Şimdi arkadaşlar tık tık tık. O iş sizde. Buyurun geçelim bakalım şöyle. Okul arkadaşlar toplamda 4 tane dersliği var bu okulun. Yaklaşık okul bir 30 yıldır falan faaliyette değil. Böyle bu şekilde bomboş kalıyor. Köy okulları zaten biliyorsunuz artık ilçelere falan her yerlere yönlendirildi gitti. Köy okulları diye bir şey kalmadı. Şöyle o günlerden kalan bir kara merdiveni hala daha böyle yerli yerinde. Şuradan şöyle ufak ufak kafamıza dikkat ederek okula doğru çıkalım. Fakat öncesinde okula girmeden önce şurada bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın şimdi bir dışarıda da size birkaç parça bir şey göstereyim. Ondan sonra girelim okulun içine. Heyecanlı görüntüler okulda zaten. Öncesinde bakın size ne göstereceğim. Şimdi az önce içeriye girdim baktım. Okulda arkadaşlar bir tuvalet yok. Görmüş olduğunuz yapı şu karşıdaki okulun o günlerden kalan tuvaleti. Şöyle bir yakından inceleyelim mi ne dersiniz bakalım geçelim. Toplamda 3 tane gözü var. O günlerden artık okulların tuvaletleri, evlerin tuvaletleri de değil mi? O zamanlar hep dışarıdaydı. Bu da belki o tarz yapılardan esinlenerek yapılmış olabilir. Mehmet şu kayayı bir çeksene ya. Bu ne abi? Şuraya bak. İktirsen sanki aşağıya bütün vadiye yuvarlanacak gibi ya. Acayip bir şey. Abi tuvaletler böyle. Çatı matı kalmamış tabi. Şöyle küçük kare kare oyma taşları var. İçinde 3 tane. Günümüz tuvaletlerin metrekarelerine neredeyse yakın zaten. Artık tabi insanın aklına neler geliyor. Şimdi bunun lavabosu, hani ellerin yıkandığı yer, acaba dışarıda bir yerde var mıydı? Burada bir çeşme ya da içeride. Ama içeride öyle bir tesisat göremiyorum. Artık o zamanın sistemi abi nasıldır bilmiyorum inanın. Belki izleyenler eskilerden, o yıllardan hatırlayanlar varsa bizi de bilgilendirsinler. Okulun yan tarafı. Çatı hala sapasağlam. Kiremitler ayakta. Tabi altındaki artık ahşaplar iyiden iyiye çürümüş gitmiş. Şöyle 4 tane kocaman kocaman camları var. Camlar da ne kadar büyük değil mi? İyice artık içeriye ışık alan aydınlık sınıflar. Şöyle bir de arka tarafına doğru dolaşalım mı? Gelmişken hazır. Arka bölümde de neler var onları göstereceğim. Birazdan size bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdiden de onu göstereyim. Bir pencereler var altta küçük. Şöyle göstereyim karşıdan. Şu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de zaten orada. Bu pencereler ilk başta ben okula doğru yaklaşırken dedim ki herhalde bir bodrum katı falan var. Değil ama. İçeride birazdan göreceksiniz. Üzerinde yürüdüğümüz ahşap zeminin altında şöyle 1 metre kadar bir boşluk alan var. Boşluk yani ahşap bazı yerleri kırık zaten göreceğiz. O altındaki boşluk ve bu boşluğa bakan böyle pencereler var. Yani onu anlamadım. Yani zeminin altı 1 metre boş bırakılmış ve böyle bir pencerelerle de havalandırma delikleri açılmış. Bunlar ne işe yarar bilmiyorum. Alttan hava giriyor. Zeminin altı boşluk. Herhangi bir depo, saklama alanı hiçbir şey de yok. Bunu da çözemedim. Bunlar ne işe yarar çözemedim gerçekten. Ben ilk önce bir bodrum katı falan zannettim. Şöyle abi geliyoruz. Öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Bakın arkada yıkılmış bir yapı var. Bu görmüş olduğunuz yapı da genelde böyle köy okullarında o dönemler hemen okulun yanında, arkasında, sağında, solunda bir öğretmen evi olurdu. Köye dışarıdan tayinle gelmiş öğretmenin mutlaka konaklamasını sağlamak için köyün bir evi olurdu. Bu da o ev arkadaşlar. Zamanda artık öğretmen burada kalmış ama o da artık harap olmuş gitmiş. Onun da pek bir gösterecek bir şeysi kalmamış. Şöyle okulun arka cephesinden yavaş yavaş yürüyoruz. Okul hala sapasağlam ayakta. Tahtalar çakmışlar bazı yerlere.
tabii her yerde olduğu gibi abi buraları da gerekli gereksiz herkesler girmiştir, girmeye çalışmıştır. Köylü tabii uyandı mı kapatmış. Oo, burada çok güzel bir şey var. Şöyle okulun bahçesinde kocaman bir havuz var arkadaşlar. Artık tahmin yürütüyorum. Burası süs havuzu olabilir. Yani okulun bahçesinde hayvanların su içmesi için herhalde böyle bir yalak deniyor değil mi? Onu yapmamışlardır diye düşünüyorum ama o eski yıllardaki okullarda da böyle hani peyzaja, süslemeye falan önem veriliyor muydu bilmiyorum. Ama bakıldığında hani derinliğine, enine, boyuna bakıldığında bir süs havuzunu çağrıştırıyor bende. Aklıma gelen ilk şey o oldu. Buradan bir şey göstereceğim ama Mehmetciğim bu tarafa gelmen lazım. Şöyle okulun şöyle bir denize karşı bir manzarası var. Bir onu verebilir misin şöyle aşağıda bak. Şöyle iki tane selvi ağacının arasında. Abi Bodrum'un okulları bile deniz manzaralı. Dedikten sonra şimdi o zaman artık asıl olay yerine geçelim. Okulun içine girelim. Bakın o pencerelerden burada da var. Az önce bahsettiğim pencerelerden. Ve hiçbir işe yaramıyor abi bu pencereler. Zeminin altında 1 metre bir boşluk var. Bu pencereler de oraya bakıyor. İçeriden zaten şimdi daha iyi anlatacağım. Evet, yine geldik merdivenlerimizin başına. Hadi bakalım. Şimdi ufak ufak olay yerine geldik. Buradan sonra dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Zemin göçmüş. Mehmetciğim oradan şöyle bir karşıdan gösterebilirsen. Ben de tam ara elemanlar, o dilmeler var ya, onların üzerine basmaya çalışıyorum. Zemin göçmüş abi. Bahsettiğim gibi zeminin altında şöyle 1 metrelik bir boşluk var. Bu boşluk işte ne işe yararmış, neden yapılmış, bu zeminin altında niye boşluk bırakılmış? Yani bu aslında ısınmaya falan da hani olumsuz etkiler. Onu çözemedim. Ve bunun bittiği noktalarda da pencereler açılmış. Abi onu çözemedim yani nedendir. Duvardaki arkadaşlar yazılar için şimdiden özür dileriz. Yani elimizden geldiğince çok onları göstermemeye çalışıyoruz ama her yerde var. Az önce kameraman arkadaşımla bir keşif yaptık. Abi dedi ki ben burayı nasıl çekeceğim dedi ya. Niye dedim oğlum niye? Abi her yer küfür, her yer artı 18 yazılar falan filan. Dedim olabildiğince göstermemeye çalış. Ben de dedim video montajında hani onları saklamaya çalışırım falan ama onun için şimdiden özür diliyorum. Bu her yerde başımıza çıkıyor maalesef. Bunları göstermemeye çalışsak videoluktan çıkacak. Hiçbir şey kalmayacak. Yani yerleri çeke şöyle gezip buradan çıkmamız lazım. Neyse artık. Ben anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Dedikten sonra şöyle geçelim. Burada ilk bir sınıfımız var. Aman Mehmetciğim dikkat. Zemin, ahşap her yer göçmüş abi. Şu dilmelerin üzerinde yürüyorum. Yoksa küt diye aşağıya ineriz. Şöyle. Evet. Çok fazla hareket etmemeye çalışıyorum. Aydınlık mıyız? Karanlık mıyız? İyiyiz. Tamam. Evet arkadaşlar burası o sınıflardan bir tanesi. Fakat burada dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Burada abi bir kapı varmış. Menteşelerini falan görebiliyorum hatta. Muhtemelen burayı bölüyorlar. Çünkü buranın bir kapısı da burada. Bir kapı orada, bir kapı burada. Burasını muhtemelen 2 sınıf olarak kullanıyorlar. Niye duvar örmemişler değil mi? Şu yüzden bazı dönemlerde bu kapılar açılıyor. Bu 2 sınıf tek sınıf olarak ders yapıyor. Bak yani tasarruflara bak yani. Öğretmenden tasarruf, dersten tasarruf. Abi eski yıllar, yokluk yıllarıydı muhtemelen. Bu kapı o yüzden yapılmış. Bu kapının kasalarının burada kalması da iyi olmuş. Bize bunu göstermiş oldu. Mehmetciğim birazcık böyle bir çatıdan görüntü alabilir misin? Tavandan pardon. Tavandaki ahşaplar her zaman en çok sevdiğimiz, en çok dikkatimizi çeken objeler. Çünkü birebir o günkü yaşanmışlıkları yaşatan, bize hissettiren, gösteren gerçek nesneler. Hala da kırıkları var. Oradan hatta çatı görünüyor, kiremitler görünüyor, ahşap görünüyor. Bunlar artık arkadaşlar böyle 50 yıllık, 100 yıllık malzeme dediğimiz hakiki malzemeler. Bunlar elden geçmemiş ilk haliyle duran malzemeler bunlardır. Dedikten sonra abi şöyle ufak ufak yan kapıdan bir çıkış yapmaya doğru gidiyorum. Çok tehlikeli. Zemin gerçekten
Her yer kırık gördüğünüz gibi. Muhtemelen bizim bastığımız yerler de kırılmaya meyillidir. Üzerinde çok zıplamamak lazım. Şuradan Mehmetciğim üstten hatta gösterebilirsen, o dışarıdan hani pencereler vardı. Demiştik ya içeriye girdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Oradan bakın ışığı giriyor arkadaşlar. O dışarıya o pencereyi niye yapmışlar? Bu zeminin altındaki 1 metre boşluk nedendir? Ve bu pencereler o boşluğa nasıl bir fayda sağlar? Ben bunun içinden çıkamadım. Varsa bilen, ne işe yaradığını bize tarif edebilecek olan varsa yorumlar kısmında bilgilendirmesini rica ederiz dedikten sonra. Hadi bakalım şöyle. Kapının güzelliğine bak ya. Hep o üstte böyle camlı, o eski kapılar yani. Neredeyse bir insan boyuna hani tosacak şekilde bak. Çok büyük değil. Şimdi abi şöyle gel, bu duvarı pek gösterme ya. Şu tarafı falan almaya çalış. Burası muhtemelen çok küçük. Burası öğretmen odası olabilir. Artık okul müdürünün odası olabilir. Yani burası işte 1, 2, 3 metre, 3,5 metre bir şey burası. Muhtemelen arkadaşlar burası öğretmen odasıydı. İşte teneffüslerde öğretmenin ya da varsa birkaç öğretmenlerin burada vakit geçirdiği, işte sınavları çözdüğü falan filan o oda olabilir. Fakat bir şey dikkatimi çekiyor. Burada abi soba bacası yok. Burada var mıydı Mehmet? Hiç gördün mü? Bu adamlar neyle ısınmış? Allah Allah. Tekrar bakıyorum şöyle. Evet abi, burada soba bacası yok. Çok ilginç ya. Allah Allah. Kalorifer mümkün değil zaten, ona eminim de. Enteresan. Şöyle bir gelelim abi bu tarafa. Ya burada şey var, bir baca var burada. Şu çok köşeye dönme Mehmet, yine orada var yine yazılar falan. Bak burada soba bacası var. Hatta bu taraftaki öğrenciler biraz daha şanslıymış. Bak buraya güneş de vuruyor. Bu adamlar buradan daha iyi ısınıyorlardır. Diğer taraftakiler artık bilmiyorum nasıl ısınıyorlar. Belki zamanla o soba deliği kapatıldı mı, ne oldu, bir köy odası olarak mı falan mı kullanıldı mı burası bilmiyorum. Biz okul haliyle biliyoruz tabi ama kim bilir abi burada kimler okudu, şu an neredeler, ne iş yapıyorlar, hayattalar mı? Yani şöyle duvarlara göz attığımda tabi öğrencilerin yazıları değil ama 2009 tarihlerini görüyorum, 2006 tarihlerini görüyorum ama tabi bunlar öğrencilere ait yazılar değiller. Bu yazılar her gün güncelleniyordur abi. Buraya birileri girdikçe yazıyor yani. O yüzden buradaki tarihlerden bir yere varamayız. Çok güzel ama. Ne kadar hani o sıcak, sevimli köy okulu görüntüleri vardır ya. Önce şimdi artık filmlerde izleyebildiğimiz o böyle sobası yanan öğretmeni, böyle kadın öğretmen bir tane ne güzel çocuklara ders anlatan, çocuklar uslu uslu onu dinleyen, o hani saf temiz günlerin şeyini, havasını şu an burada gözümün önüne çok iyi getirebiliyorum. İnşallah siz de ekran başında bunları hissedebiliyorsunuzdur. Tabii burada olmayınca aynı olmuyordur muhakkak ama elimden geldiğince burada hissedebilmeniz için anlatmaya çalışıyorum. Şöyle şimdi tekrar şu dilmelere basarak şurada bir sınıf daha mı var? Evet abi. Evet, burada da yine soba bacası var. Var abi, aynen. Öteki tarafta demek ki başka türlü bir şeyler olmuş. Buradan Mehmetciğim buraya gelebilirsen bir şurada oturan öğrenci olmak isterdim abi bak. Şuranın, ya ben burada otursam ders dinleyemezdim herhalde yani. Bir şuradaki bir vukuatı bir göster abi. Tabii o yıllarda şu an oradan geçen o milyon dolarlık tekneler falan var ya hani, o yıllarda muhtemelen onlar geçmiyordu ama abi çocuğun her zaman deniz ilgisini çeker ya. Muhtemelen belki o yıllarda bu ağaç da yoktu. Daha iyi denizi görüyordu bu arkadaşlar. Bu sınıfta okuyanlar bence en şanslısı. En zekileri falan mı acaba buraya koyuyorlardı? Ya da en yaramazları. Çok güzel be. İyi ki gelmişiz bugün buraya. Gerçekten şu an kendi okuduğumuz ilkokulu falan bile gördüğümüzde ne kadar böyle hani farklı duygulara bürünüyoruz. Artık burada okuyanları siz hayal edin. Yani burada abi çok, yani Atatürk dönemi çocukları belki okudu yani buralarda. Çok başka duygular burası. İyi ki gelmişiz gerçekten. Ben de bir YouTube videosunda görmüştüm. İhtiyar bir amca, yazık, elinde cep telefonuyla çekmişti. Bir yürüyüş yapıyordu, bir sabah yürüyüşü. Buraya çıkmıştı, yürüyerek çekmişti. Yaklaşık yine o da 1 senedir aklımda. Kısmet bugüneymiş. İyi ki geldik, iyi ki gösterdik burayı da.
Evet, kıymetli izleyenler, sevgili dostlar, değerli takipçiler. Geldik yine bir videonun daha sonuna. Çok güzel yerleri geziyoruz, çok güzel yerleri görüyoruz. Yani bir yandan video çekelim derken bir yandan da çok kıymetli zaman geçiriyoruz. Böyle yerleri görme şansımız oluyor. Hepinizin buraları gelip görmeyi ne kadar istekli olduğunu anlıyorum. Çünkü yorumlarda okuyorum. Kimisi gitmiş, gittikten sonra haber veriyorlar, abi biz de gittik oraya falan. Bunları da görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Allah hepinizden razı olsun. İzleyenden, izlettirenden, takip edenden, gönül verenden. Şu bir 3-5 aylık kısa dönemde, video çekemediğim dönemde, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Arayan, soran, merak eden, ya neden video çekmiyorsun diyenden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten unutmayan, çok değer veren, gönülden böyle seven insanlar var. Onlar için bu iş yapılır mı? Zaten yapılır. Bırakmıyoruz abi, devam ediyoruz. Benden bu kadar. Bugün de böyle bir köy okulunu gezdik. Bundan sonraki videoları yine merakla bekleyin arkadaşlar. Çok güzel videolar hazırlıyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Çok güzel noktalara gidiyoruz. Bir sürü planlamalarımızı yaptık. İzinlerimizi aldık. Konaklamalarımız ayarlandı. Her şey hazır. Mehmet var mısın? Mehmet de var, tamam. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz.